Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark winter and the sun's still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun's still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Or did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi olarak yapmış olduğum bu oversize bluz çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi gelin yapımı kolay olan bu bluz çalışmasının nasıl yapıldığına hemen geçelim. Bluzumu yaparken Alize Diva'nın şu şekilde biri batik biri düz olan iplerini kullandım arkadaşlarım. Belki aynısını yapmak isteyen arkadaşlarım olabilir. 01 numara düz olan, diğeri ise hemen bakıyorum 55-50 arkadaşlar. Evet, batik olan ipimizle tığımız ise şöyle 2 milim oldu. Önce bir tane halka yapıyorum şu şekilde. Sonra içerisine giriş yapıyorum. Şöyle aldım. Bir tane zincirle sabitliyorum önce. Sonra arkadaşlarım buradan şu şekilde yükseliyorum. Arkadan şu şekilde alıp ipimi öne geçiriyorum ve üzerine bir tane alıyorum. Yanına hemen bir yarım trabzan yapıyorum önce. Sonra bunun hepsini birlikte çekiyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım tekrar. Aynı halkamın içerisine giriş yapıyorum. Bir tane yarım trabzan, bir tane daha ve birleştiriyoruz. 1 2. Evet, bu şekilde bakın. 1 2. Sonra birlikte çekiyoruz. Şu ipi biraz fazla bırakırsanız iyi olur arkadaşlarım. Bundan toplam 12 tane yapıyoruz bu şekilde yerimize. 2 zincir araya, bir yarım trabzan, bir tane daha ve birleştirdik. 1 2 zincir. Bu şekilde dediğim gibi 12 tane yer yapıyoruz. Şöyle şunları sayarsak bakın 1 2 3 4 5. Şimdi 11 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12. ve sonuncuya geldim. Yine üzerine bir alıyorum. Önce birinci yarım trabzanımı yapıyorum. Sonra üzerine bir daha alıp içerisinde yine giriş yapıyorum. Şu ipimi arkadaşlarım iyice sıkılaştırıyorum bakın. Sonra bununla birlikte örüyorum. Bu ipi biraz saklaması zor oluyor arkadaşlarım. O yüzden bu şekilde yaparsanız daha kolaylaşıyor işiniz. Şöyle birleştirdim. Bakın onunla tamamladım. 2 kat olarak şöyle bir tane de zincir çekiyorum. Sonra üzerine bir aldım. Geliyorum bu ilk yaptığım yerin hemen üstünden giriş yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sonra şöyle çektim. Araya sıkı bir ikili trabzan yapıyorum. İlk orta kısmını tamamladık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Şöyle aldık. Buna bir tane sık iğne yaptık.
Sonra yine arkadan şu şekilde aldık, ipi öne getirdik. Tutuyoruz onu. Üzerine bir aldık. Hemen yanındaki yere, bakın buraya giriş yaparak şu şekilde yarım trabzan yapıyorum. Bu defa ikili. Üzerine bir alıyoruz arkadaşlarım. İlkini tek aldım. Bakın. İkincisini, iki tanesini birlikte aldım. Sonra bu üçünü birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir aldım üzerine. Hemen yan tarafa geçiyorum. Her bir bu boşluğa, aradaki boşluklara giriş yaparak, bakın birini aldım. Sonra ikisini birlikte. Üzerine bir aldım. Giriş yaptım. Bir aldım. İkinciyi aldım. Sonra üçüncüyü de aynı şekilde yapıyorum. Ve hepsini birlikte alıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üzerine bir aldım. Yine devam ediyorum. Bu aradan giriş yaparak 3 tane ikili yarım trabzan yapıyoruz. Şöyle 2 ve 3. Sonra hepsini birlikte çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Devam ediyoruz. Yine bunun sayısı 12 tane olana kadar arkadaşlar. Evet, son yeri de tamamladım. Yine bakın aynı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi buraya 2 tane zincir çekiyorum önce. Sonra üzerine bir alıyorum. Geliyorum, bakın hemen şu tepe noktasından giriş yapıyorum. Ve sıkı bir ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu sırada bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Son sıramız bu ipimizle. Şöyle bir tane yine sık iğne yaptık. Arkadan dolandık. Bir tane alıyoruz. Bir tane daha alıyoruz. Üçüncüyü tutuyoruz arkadaşlarım. Sonra 1, 2, 3 tane doladık üzerine. Buraya giriş yapıyoruz. Bakın şuraya. Bir tanesini tek. Sonra 1, 2, 3. Bu şekilde çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3 doluyoruz. Buraya giriş yaptık. İlkini tek çekiyoruz. Sonra 2, 2 çekiyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3 doladık. İlkini tek. Sonra ikişer ikişer yine çekiyoruz. Ve sonuncuyu tutuyoruz. 2, 4 tane, 5 tane yerimiz olacak. 3 doladık. Sonuncuyu da bu şekilde yapıyoruz ve büyük bir yaprak oluşturuyoruz. Birleştirdik arkadaşlar şöyle ve sıkılaştırdık. Şimdi bununla birlikte sayarsanız 6 tane zincire ihtiyacımız olacak. Bununla saymazsanız 5 tane, 2, 3, 4, 5. Sonra yine 1, 2, 3 doluyoruz. Yandaki boşluğa geçiyoruz. Yandaki boşluğa yine 5 tane bu şekilde yerimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 doluyoruz. İlkini tek çektik. Sonra 2, 2 çekiyoruz. 1, 2, 3 doladık. 5 tane bu şekilde yerimizi yapalım. Yaprağımızı 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Evet, bakın 5.'yi tamamladım. Burada 2, 4, 6 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte aldım. Bir tane sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kutucuğa da aynı şekilde yine yaprağımızı yapıyoruz. Bakın 5'e tamamladım ve topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yandaki kutuya geçiyorum şimdi. Yani boşluğa geçiyorum. Yine önce birinci yaprağımı buraya yapıyorum. Burası bizim köşemiz olacak. Şu şekilde çektik.
Buraya 2 tane yaprak çalışması yapacağız arkadaşlarım. 4 oldu. 5.'yi de yapıyorum ve birleştiriyorum. 1, araya yine 5 tane zincir, 1 2 3 4 5, 1 2 3 doladım. Bakın yine aynı boşluktan giriş yapıyorum, köşe olduğu için buraya 2 tane yaprak yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 topladık. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 doladım. Şimdi birinci köşemiz burası olacak. Arada 2 tane yere, yani şuna ve buna arkadaşlarım, yine birer tane yaprak yapacağız. 1 2 3 doladık. Evet, burayı da tamamlayalım. Yana geçtim, gördüğünüz gibi yana da bir tane yapıyorum. Şimdi buraya köşe oluşturmak için bir yuvaya 2 tane yaprağımı yapıyorum. Evet, şimdi tek tek yapraklarımı, 2 tanesini uyguluyorum. Şimdi buraya bir köşe daha yapacağım için 2 tane yaprak yapıyorum. Şimdi son ikiye birer tane yaprak yapıyoruz. Evet arkadaşlarım, şimdi son yerime birinci yaprağımı yapmıştım. Son köşem olacak burası. İkinci yaprağı da hemen bunun yanına yaparak tamamlıyorum. Evet, şöyle birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Geliyorum, hemen üstünden girişimi yapıyorum. Kaydırarak bağladım. Bir tane zincirle sabitledim ve motifimi tamamlamış oluyorum. Şimdi size tavsiyem, önce bunları tamamlayın arkadaşlar. Bakın şöyle 4 tane köşemiz oldu. Aralarda, köşelerimizin arasında 2 tane yerimiz var. Biri şöyle köşemiz. Şöyle bakın, 2 tane yer var. Diğer köşe 2 yer var. Diğer köşe. Önce bunları tamamlayıp bitirin. Daha sonra da kenarına geçip ekleme işlemine geçebilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle bir güzel motif ortaya çıkmış oldu. Şimdi bunu, dediğim gibi, ipi saklaması biraz güç olduğu için her yerden çıkıyor, inanın. Şöyle alıp buradayken saklarsanız daha rahat edersiniz arkadaşlar. Şöyle aşağıya alacağım.
şu şekilde bir de ipi biraz fazla bırakın zaten. Şöyle bir tane yapar gibi, yani sık iğne yapar gibi birleştirirseniz biraz daha iyi oluyor. İnanın bunları bir tecrübe yaptıkça beni daha iyi anlayacaksınız. Şöyle yeterli bu kadar. Şimdi buradan kesebiliriz artık. Ve tamamen tamamlamış olduk. Şimdi bu ipimizi bırakıp diğer ipime geçiyorum. Kenarındaki şu yerleri yapacağım arkadaşlarım. Şuraları yapacağım. Bunu da şöyle köşenin herhangi bir köşeden girişimi yapıyorum. Gözünüzü korkutmasın, gayet kolay. Şöyle bakın, biraz fazla ip bıraktım. Tutuyorum onu. Şöyle ikisini birlikte alarak yapıyorum. Bakın, iki iple bir ikili trabzan gibi, yani 3 tane zincir çekiyorum. Sonra şu şekilde bakın, yine kaybetmek için 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim fazladan. Şöyle üzerine bir alıyorum. Aynı yerin içerisine giriş yapıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Buradan giriş yaptım. Yanındaki boşluktan. Bakın şöyle köşe, yanındaki boşluk. Buraya yine 3 tane zincir. 2 3. Üzerine bir aldım. Aynı yere bir tane daha. Yani bir V oluşturuyoruz arkadaşlar şöyle. Sonra 3 zincir araya, 2 3. Devam ediyoruz. Sadece köşelere 2 tane uygulayacağız. Arada 3 zincir ve ikili trabzan yapıyoruz. Her bir boşluğumuza. 1 2 3 zincir. Geçtik buraya. 1 2 3 zincir. Diğer ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Şimdi bakın, burası köşemiz. Birinciyi yapalım. 2 3. Araya 3 tane zincir. 2 3. Tekrar aynı yere bir tane daha V oluşturuyoruz. Şöyle 1 2 3 zincir çektik, yana geçtik. 1 2 3 zincir ve bu şekilde devam ediyoruz bu sırayı. Bakın şöyle, her bir araya yerimizi yaptık, köşeye 2 tane yaptık. Evet, bunu da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın son yere geldim. Yine 3 zincirimi çektim. Hemen ilk yapmıştık yarısını. Şimdi diğer yarısını yapıyoruz köşemizin. 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Aynı yerden giriş yaparak tekrar şöyle bir tane daha V oluşturduk. 1 2 zincir çekiyoruz. Üzerine bir aldık. Geldik. Bu zincirimizin hemen üstünden giriş yaparak bir tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. Sonra buradan hemen üzerine alıyorum ve ilk yaptığım V'nin içerisinden giriş yapıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra üzerine bir aldım. Yine aynı yerden bakın şöyle girişimi yaptım. 1 2 3. 3 de çektim arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve buradan giriş yaparak şöyle iyice gösterelim yeni başlayan arkadaşlarım için. Şöyle bir yer oluşturdum. Sonra üzerine bir aldım. Hemen yine aynı boşluktan giriş yaparak 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum buraya. Şöyle büyütmek istiyorum. İyice gözüksün. Bakın şöyle. Şimdi bunu
Buraya geliyorum. Aradaki boşluğa 2V'nin arasına bakın şöyle giriş yapıp buraya kaydırarak şu şekilde bağlıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Yandaki V'nin içerisine giriş yapıyorum. Önce 2 tane ikili trabzan. Sonra üzerine bir aldık. Burada bir çekiyoruz. 1 2 çekiyoruz. Yani 3 defa da çekiyoruz. 1 2 3 zincir. Şöyle geldik. Aradan giriş yaparak bir yer oluşturduk. Tekrar üzerine bir aldık. Yanına 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. Ara boşluğa geçiyoruz. Şöyle kaydırarak bağlıyoruz. Bir aldık üzerine. Hemen yine aynı işlemi bütün boşluklara bu şekilde oluşturacağız. Köşelerde 2 tane yapacağız. Bakın 2 tanesini yaptım. Üçüncüyü üçlü trabzan gibi. İlkini tek çektim. Sonra 2 2. 1 2 3 zincir. Buradan giriş yapıyoruz ve buraya bağlıyoruz. Yanına hemen 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve buraya geçtik, bağladık. Diğerine geçiyorum. Şimdi uzaktan da göstereceğim arkadaşlarım sizlere. Şöyle hemen buraya 1 2. Evet. Geldim buraya. Köşede de yine aynı şekilde şöyle önce 2 tanesini yapalım. Üçüncüyü üçlü trabzan yapalım. 1 2 3. Buradan aldık, birleştirdik. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Sonra bakın ortadan giriş yapıyorum. Kaydırarak bağladım. Tekrar üzerine alıp aynı şekilde devam ediyorum. Evet. Şöyle biraz uzaklaştıralım bakın. Görüntümüz bu şekilde oluyor. Köşede dediğim gibi 2 taneyi yaptık. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Şöyle aradan yine giriş yaptık. Devam ediyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi her tarafını tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın son yere geldim. Yine üzerine bir alıyorum. Burası benim aynı zamanda köşe yerim. 1 2 yaptım. Üçüncüyü üçlü trabzan şeklinde yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Birleştiriyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi bunu bakın şu ilk yaptığımız yer. Buradan girişimizi yapıyoruz şu şekilde ve kaydırarak şöyle bağlıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım. Bunu isterseniz şimdiki sırayı yapmadan buralardan yaparak birleştirebilirsiniz. İsterseniz de burayı şimdi göstereceğim şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın arkadan aldım. 1 2 3 köşe olduğu için şöyle 3 tane yerimi yaptım. Sonra araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine 1 2 3 doluyorum. Geliyorum arkadaşlarım, buna bakın. Burası şu şekilde dururken arkadan şöyle giriş yapıp hemen dibinden alıyorum ve buraya 1 2 3 4 dörtlü trabzan yapıyorum bu şekilde. Burası benim köşe yerim dediğim gibi. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine bir alıyorum. Geçiyorum. Bakın şu yaptığımız yerin hemen içine giriş yapıyorum. Şu şekilde son sıramız arkadaşlarım bu.
şöyle birleştirdim. Yani ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Sonra bakın arkadan şöyle giriş yapıyorum. Buradan ilmeği aldım ve ikili trabzan yapıyorum. Bu arkadaşlarım. Daha önceki bluz modelimde de kullanmıştım bu tekniği. Bakın şöyle 3 tane zincir araya bir aldık, üzerine geçiyoruz. Biraz daha yavaş yapmaya çalışacağım. Şöyle bir tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra 1, 2, 3 zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Bakın şöyle geçiyorum arkadan. Çıkartıyorum ilmeği ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle V'lerimizin böyle üst üste gelmiş sarmaşık gibi durması için 1, 2, 3 zincir çektim. Bir aldım, üzerine diğerine geçiyorum. Bu şekilde yaptım. Birinciyi 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Hemen arkadan alıp bu şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3 diğerine geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Sonra burayı tekrar ikili trabzanımızı buraya yapıyoruz. 2, 3. Köşeye geldim. 1, 2, 3 zincir. Arkadan şöyle alıp ikinci ikili trabzanımı da yapıyorum. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 doluyorum üzerine. Geliyorum. Bakın tam ikisinin birleşim yeri şurası. Girişimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 defa da çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 pardon 3 zincir çektik. 1, 2, 3 doladık. Geliyoruz bakın. Şöyle aldık. Buradan da girişimizi yapıyoruz. Ve buraya 1, 2, 3, 4 tane yani dörtlü trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi dönüyoruz tekrar. 1, 2, 3 zincir. Şöyle aldık. Şu 1, 2, 3 tekrar şu şekilde alıp oraya bağlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 motifimizin bitmiş hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Diğer köşemi yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3 doladım. Hemen arkasından aldım ve tamamlıyorum bu şekilde. Evet, bakın şöyle. Bunun da aynı şekilde tamamlıyoruz. Diğer kenarları da ve motifimizin normal bitmiş hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle. Yani bu taraf tamamlanmış oluyor. Şimdi ekleme işlemini yapacağız. Ekleme işlemi için bu orta yani köşe şöyle bakın kolun ben şöyle tutayım. Biraz küçültelim, evet. Eklerken bunları çapraz bir şekilde ekledim arkadaşlar. Yani motifi şöyle yan yana değil, isterseniz yan yana da yapabilirsiniz tabii ki. Tekrar olmasın diye ben bu şekilde eklemek istedim. Motifimiz farklı ama yine de tekrara düşmemek için şöyle bir de daha güzel görünüyor arkadaşlarım, böyle bakın. Motiflerimizi bu şekilde ekleyeceğiz. Onları birazdan daha detaylı bir şekilde ben size hangi motifi nereye nasıl ekleyeceğimizi anlatacağım. Şimdi bu benim kol kısmım şurası 3 motiften oluşuyor. Şöyle göstereyim, bakın bir tane burada, bir tane burada, bir de arkada var. 3 motiften oluşuyor. Şimdi bu ikisini yapmıştım ben, bakın bunları. Şimdi bu motifi de buraya ekleyeceğiz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde ekleyeceğiz. Bunun için
köşeye gelmiştik zaten. Şu araya şöyle iyice gözüksün arkadaşlar, bakın. Şu araya, şuraya bu motifi şöyle ekleyeceğiz. Burası yaptığımız, tamamladığımız kenarımız. Şöyle ekleyeceğiz. Şuralardan ekleme yapacağız. Evet, şimdi bu köşeye geldik. Birinci dörtlü trabzanımızı yaptık. Sonra 1-2 zincir çekiyoruz. Geçiyoruz ekleme yapacağımız motifimizin, şöyle iyice gözüksün. Bakın şu araya ekleyeceğimiz için şuradan tutuyorum. Onun da birleşim yerleri, bakın köşeleri. Şurada görebiliyorsunuzdur. Dörtlü trabzanlarımızın olduğu yer. Burayı anlayan arkadaşlarım devam edebilir. Ama özellikle soran arkadaşlarım buraları dikkatli dinlemesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu köşe, bu bunun köşesi, bu da bunun köşesi. İkisinin birleşim yeri burası. Burayı tutuyorum şöyle. Buraya 2 zincirimi çektim. İlk önce dörtlü trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Geliyorum, bakın şöyle arasından giriş yapıyorum. Ve buraya şu şekilde bağlıyorum. 1-2 tane zincir çekiyorum. Sonra üzerine 1-2-3 doluyorum. Geliyorum buradan, bakın. Bu dörtlü trabzanımı yapıyorum. 3-4. Evet, bakın şöyle. İyice anlaşılsın. Çünkü diğerinde çok soruldu. Şimdi bakın bunu buraya ekleyeceğiz. Burada arkadaşlar 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Modelimizin akış şeyine göre devam edeceğiz. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Geçiyorum buraya. Buradan bakın şöyle aldım. Birinci ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine 2 zincir çekiyorum. Geçiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlarım, bakın. Şu köşenin yanındaki, bakın şurası. Şurası. Hemen bu üstünden, yani üstündeki yapmış olduğumuz köşemizi bağladık. Üstünden yapmış olduğumuz köşemizin yanındaki şu yerin üzerinden şöyle içinden aldım. Çekiyorum, kaydırma ile bağlıyorum. 1-2 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Alttaki yerime yine aynı şekilde modeli devam ettiriyorum, bakın. Şöyle ikili trabzanımızı yapıyoruz. Diğerinde de çok soru aldığım için burayı biraz daha böyle yavaş anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 3 tane zincir, 1 2 3, onun birleşimi de bu şekilde arkadaşlar. Üzerine bir aldık, geçiyoruz buraya. Şöyle ikili trabzanımızı yaptık, 2 zincirimizi çektik. Bakın şöyle göstereyim daha net olsun. Bakın şu arkadaşlar, birinciyi bağlamıştık, ikinciyi bağlıyoruz, şuradan giriş yaptık. Sonra tekrar 2 zincir çektik, bir aldık, üzerine geldik, aşağıdaki yerimizden şu şekilde arkadan giriş yapıp alıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir, üzerine bir aldım. Sadece görmeniz için az önce önden şöyle tığımdan çıkarttım. Normalde tığdan çıkartmanıza gerek yok. Bakın şöyle hemen arkasından alıp ekleme yapabilirsiniz. 2 zincirimizi çektik, tekrar aşağıya inip diğer ikili trabzanımızı yapıyoruz. V'lerimizi de bakın şöyle birbirine bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi isterseniz bunları buradayken de bağlama yapabilirsiniz. Küçük boşluklar oluşacaktır. 1 2 3, bu daha güzel oldu diye düşünüyorum. Çünkü ben onu da denedim. Şöyle hemen 2 tane zincirimi çektim. 1 2, bakın tam olarak görünsün, tığımdan çıkartarak göstereyim size. Hemen şuradan girişimizi yapıyoruz, alıyoruz ve bağlıyoruz. 1 2, tekrar ikinci ikili trabzanımızı arkadan giriş yapıp şöyle alarak bağlıyoruz. 1 2 3 tane zincirimizi çektik, diğerine geçiyoruz. Bakın köşeye geldik. Şöyle 1 2 çıkartalım, yine iyice gözüksün.
köşenin yanındaki yer burası. Hemen aldım burayı. 1 2 zincir çektim ve diğer ikinci ikili trabzanımı da yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. 1 2 3 doladım. Geliyorum ortaya. İkisinin birleşim yerine girişimi yapıyorum. 1 2 3 4 dörtlü trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim tekrar. Bakın köşe. Burası diğer motiflerimizin de birleşim yeri arkadaşlarım. Buradan yine çıkartayım ki iyice gözüksün. Bakın şöyle. Buradan girişimizi yapıyoruz. Hepsinin birleştiği yerden şöyle biraz şey alalım ki düzgün dursun. Şöyle girişimi yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Tekrar 1 2 3 doluyorum. Geliyorum arkadan hemen şöyle giriş yapıp buraya dörtlü trabzanımın ikincisini yapıyorum. Sonra 1 2 3 tane zincir. Bakın bu kenarı buraya ekledik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Buraya ekleyeceğiz arkadaşlarım motifimizi. 3 zincirden sonra tekrar buraya geliyorum. Hiç kesmek istemiyorum çünkü gerçekten bu konuyla ilgili çok soru aldım, nasıl ekleme yapıyorsunuz diye. Şöyle 1 2 zincir. Dediğim gibi bilen arkadaşlarım zaten bu kısımları geçebilir. Şöyle buraya da geçiyoruz. 1 2 buraya geçtik. 1 2 hemen diğer ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincirimizi çektik, diğerine geçiyoruz. Evet, devam edelim. 1 2 zincir geldim, buradan girişimi yapıp alıyorum. 2 zincir tekrar arkadan alıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir arada, diğerine geçiyorum. 2 zincir çektim, burayla birleştiriyorum. 1 2 tekrar zincir çekip arkadan alıp ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Şimdi ilk köşemiz burasıydı. Buranın hemen üstünden şöyle girişimizi yapıyoruz. Normalde burayı tekli yapıp da yapabilirsiniz ama kafanızı karıştırmayalım şimdi. İlk yerde eklemeye başlayabiliriz. Şöyle bir tane kaydırdım ve çıkartıyorum. Pardon, 2 tane zincir çekiyorum. Çıkarttım, bakın iyice görün diye, yoksa arkadan bağlayabiliriz. Bunu da arkadaşlarım bakın. Burası köşe birinin, burada diğeri. Hemen şuradan şöyle alıyorum. İki zincirimi çektim. Geliyorum. Bu köşem tamamlandığı için şöyle kaydırarak bağladım. Bir tane zincirsiz sabitledim ve kesiyorum. Dediğim gibi bu ipleri her zaman biraz fazla kesin arkadaşlar. Şöyle bakın, motifimizi buraya eklemiş olduk. Şimdi bu motifimizi de ekledikten sonra arkadaşlar ben bunun kenarlarına, alt kısımlarına, bakın şuralara bir sıra daha şu işlemi yaparak artık bitirdim. Aynı şekilde yakasını da arkadaşlar, bunu birazdan size daha detaylı göstereceğim. Buhar ütüsü de yapınca daha güzel duracak. Daha net anlaşılması için. Evet arkadaşlar, bakın motiflerimin birleşim yeri burası. İki şöyle yeri, yani V biçiminde duruyor zaten burası. Şimdi burayı şöyle başlıyorum. Kenarına bir sıra daha, şurada yaptığımız işlemi yapacağız. Şuradan başlıyorum bakın. Şu köşenin hemen yanından girişimi yaptım. Şöyle ipi tutundurdum. Sonra bir tane buraya
üzerine aldım. Birleşim yeri tam orta yer arkadaşlar. Oradan şöyle giriş yaparak, evet, bu iplerimizi de dediğim gibi şöyle aradan götürelim ki sonra çıkma yapmasın. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Sonra aynı yerin içerisine ikinciyi yapıyorum. Üçüncü de yine artık biliyorsunuz burayı üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tane zincirimizi çektik ve devam ediyoruz. Tekrar 2 tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. 1 2, sonra bakın şu ara boşluk, şu ipi de alalım. Oradan giriş yapıp kaydırarak bağlıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Diğer boşluğa geçiyoruz arkadaşlarım. Şuraya. 1 2, üçüncüyü üçlü trabzan, 1 2 3 zincir, sonra birleştiriyoruz ve diğer 2 tane olan ikili trabzanı yapıyoruz. Buraya geçtik, kaydırdık, bağladık. Devam ediyoruz şimdi. 1 2 3 1 2 3 zincir ve şu şekilde tamamladık. Ben böyle bitirmek istedim. Diğer türlü de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Birinci ikili trabzan, ikinci, üçüncü de üçlü trabzan. Şimdi bu köşeyi arkadaşlarım 2 tane yapıyoruz buraya. Şöyle ilk beşli grubumuzu yapalım. 2 tane ikili trabzan, üçlü trabzan. Köşeler daha düzgün, daha güzel gözüksün diye şöyle 2 tane yaptım. Şimdi bakın giriş yaptım, kaydırarak bağladım, üzerine bir aldım, aynı yere bir tane daha bu şekilde yapıyorum. Sonra yandan yine devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde yine az önce yaptığımız gibi buraya, bunu yaptıktan sonra buraya bağlayıp buraya bir tane ortaya yapıp buradan devam ediyoruz ve böylelikle kenar kısımlarında tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlarım, kenarlarında bakın bu şekilde oldu. Kolları da bu şekilde, buralara da uyguluyoruz aynı işlemi. Bir de alt kısımlarına aynı işlemi uygulayarak tamamlıyoruz bluzumuzu. Şimdi ben sizlere motiflerinden bahsetmek istiyorum. Nasıl ekleme yaptığımızı. Şöyle, yapacağınız kişinin ölçüsüne göre bu motif sayılarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben şurayı baz alıyoruz arkadaşlarım. İlk başta şöyle 3 tane, bakın 1 2 3 önünü yapmak için önüne bu şekilde 3 tane motif yapıyoruz. Yanında 2 tane boşluk oluşuyor zaten. Sonra buna geçiyoruz. Buraya da 2 tane yaptım, yaka oyuntusu bıraktım. Sonra karşılık bu yana geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada da 1 2 tane motifimiz var. Burada yine 3 tane var. 1 2 3. Yani 3 sıradan oluşuyor ön kısmı, arkası da aynı şekilde. Sonra koltuk altına geçiyoruz. Bakın şurada bir tane var sadece. Daha sonra kolunu ekleyeceğiz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Arkaya doğru dönüp arkaya da aynı şekilde, bakın önce 3 var. Burada 3 tane var. Buralarda 2 tane var. Bu orta yaka oyuntusu olmayacağı için şöyle 3 tane var. İkinci sırada. Diğerinde 2 tane var. Diğerinde 3 tane var. Bakın 1, 2, 3.
Diğeri koltuk altına geliyor ve buraya bağlanıyoruz zaten. Bunu ikisini birleştiriyoruz. Şimdi burayı yaptıktan sonra şöyle düşünün. Şurada bakın şunu yaptınız 3 tane, şunu şuraya geliyoruz. Buraya geldiğimizde kol için yer ayırmış oluyoruz. Bakın biri burada 2. Bir de ortada motifimiz var. Bir de altta motifimiz var. Kolunu yaparken arkadaşlarım buraya 3 bağladıktan sonra, yani buraya şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 motifi uçlarından sadece birleştirip daha sonra aralarını doldurabilirsiniz. Şimdi koltuk altına geldiğimizde bunu yaptık. Şu motifi yaptık. Buradan hemen şu motifi yapın arkadaşlarım. Bakın şunu yapın. Ve bu bizim artık kılavuzumuz gibi bir şey oluyor. Daha sonra üstünü doldurun. Şunu yapıyorsunuz. Sonra bunu yapın. Bunu yapın. Çevirin. Bakın şunu, bunu ve 3 tane de zaten burada ucunda olmuş oluyor. Şu motifler, bakın şu motifler bu yakaya kadar olan kısım arkadaşlar. Şimdi arkaya geçelim. Arkada bakın. Şöyle göstereyim. Arkada bu sırada da 3 tane motifimiz var. 1, 2, 3. Bakın. Şu motif, şu 2 motif, şurada gördüğünüz 2 motif aynı zamanda önünde arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Bakın. Şöyle. Aynı zamanda önün parçasıymış gibi de duracak. Ve şu şekilde bir görüntü olacak. Bakın. Yaka bu şekilde kapanmış olacak. Eğer bu 2 motifi yapmazsanız yaka oyuntusu çok büyük olur. Arkada da böyle bir genişlik olur. Eğer bu şekilde isterseniz arkayı da şu ortadaki motifi, şunu arkadaşlarım yapmayabilirsiniz. Bunu yapmadığınız zaman bunları da yapmanıza gerek yok. Yani şu 3 motifi çıkartarak öndeki görüntüyü elde edebilirsiniz. Bu da sadece bir fikir. Şimdi boyunu eğer daha uzun isterseniz buralardan tekrar ekleme yapabilirsiniz. Kolları da aynı şekilde biraz daha kısa isterseniz şu son 3 motifi yapmadan kullanabilirsiniz. Ama bence bu ölçüler güzel oldu. Yani bu şekilde iyi oldu. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Motifleri eklerken arkadaşlarım buralardan da başlayabilirsiniz. Bakın yaptık motifimizi, gösterdiğim gibi yaptık, bitirdik bunu. Sonra yanına 2, 3 ekledik. Döndük arkaya 4, 5 ve 6. Gördüğünüz gibi 6 motifi yaptık. Birbirlerine sadece bakın şu uçlarından ekledik. Sonra doğan boşluklara, bu 6 motiften doğan boşluğa bakın şöyle bunları ekleyerek devam ediyoruz. Yine bu da bakın biri koltuk altına geliyor. Birinci motifimiz, burayı görelim. 1, bu 2, bu 3, bu 4, 5, 6, 7. Pardon 6. Evet 6 tane de burası olmuş oluyor. Şu sıra koltuk altından başlamıştık. 6 da üstü oluyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ekleyerek şu kol şeyini de oluşturuyoruz. Kol boşluğunda bırakıyoruz. Bu defa alttan yukarıya doğru bir ekleme işlemi yapmamız gerekiyor. Ve sonuç bu oluyor arkadaşlarım. Umarım anlaşılmıştır. Bakın şöyle motiflerimizin ekleme yerleri buraları şöyle şu ortada birleşiyor gördüğünüz gibi. Buradan bir tane motifimiz olmadığı için bu şekilde duruyor. Başka da herhangi bir şey yok. Eğer herhangi bir soru aklınızda takılırsa, bir yerde takılırsanız alt kısmına, yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.